Merhabalar sevgili hanımlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ekranda gördüğünüz gibi elimde tatlı bir sarı ipim var. Bu ipimle sizlerle beraber inşallah kız çocuklarımız için askılı bir elbise çalışmak istiyorum Allah izin verirse. Şişim 3 numara. Sizin eliniz sıkı ise 3,5-4 numarayla çalışabilirsiniz. Benim elim gayet rahat. 3 adet ip var elimde elbisem için. Tabii bu 3 adet ip tamamen bitmez. Tahminen söylüyorum. 2 adet ipten de fazla gider. İpim Nakoelit Baby. Antipilik bir ip. 100 gram 250 metre. Renk numarası 2857. Şu şekilde ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Benimle aynı marka, aynı renk çalışmak zorunda değilsiniz ama bazen böyle ısrarla renk numarası sorulduğu için ben buradan veriyorum. Hiçbir markayla bir anlaşmam yok yani. Ben ipin dokusunu şöyle bir dokunuyorum. Hangisi hoşuma giderse onunla örüyorum. Yalnız Nakoelit Baby'nin bu sarısı biraz şöyle tok. Diğer renklere göre arkadaşlar. Şimdi 2 tane ipimi şöyle kenara alıyorum. Bunu da böyle alıyorum. Şişime 121 ilmek attım. Örgümün ön yüzünden 4 diş haroşamı oluşturdum. Yalnız 4 diş haroşayı oluşturdum. Şöyle söyleyeyim, ben haroşayı ters ilmeklerle alıyorum. Bakın örgünün arka yüzünden ters ilmeklerle geldiğim için ön yüzünden düz ilmeğim oluştu. Bir sıra örgünün ön yüzünden sıra sonuna kadar öreceğim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bir sıra düz ilmeklerle örgümü ilerletiyorum. Düz ilmeklerle sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden ters ilmeklerle örgümü ilerletiyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi öne alıyorum. Ve sıra sonuna kadar örgümün arka yüzünden ters ilmeklerle örüp geliyorum. Ters ilmeklerle sıra sonuna geldim örgümün arka yüzünden. Örgümün ön yüzündeyim. Model çalışmamıza başlıyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sıra başında ve sıra sonunda yarım model çalışıyoruz. Modelimiz ajurlu karnabahar modeli. 2 ilmeğin içerisinden bakın bir ilmek aldım. Tekrar 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım ve tekrar 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Burada 6 ilmeğimi 3 ilmeğe düşürdüm. Şimdi bakın bir doladım, artırdım. Bunu sayalım. Bir doladım, bir düz ilmek ördüm. İkinciyi doladım, bir düz ilmek ördüm. Üçüncüyü doladım, bir düz ilmek. Dördüncü doladım, bir düz ilmek. Beşinciyi doladım, bir düz ilmek. Altıncıyı doladım ve 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bu bir. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. 2. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. 3. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. 4. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. 5 ve 2 ilmeğin içerisinde bir ilmek aldım. 6. Burada da bakın 1 2 3 4 5 6 sefer doladım. 1 2 3 4 5 düz ördüm. Tekrar doladığım yere geldim. Bir doladım. Bakın
Bir düz ördüm. İkinciyi doladım. Bir ilmek düz. Üçüncü doladım. Bir ilmek düz. Dördüncüyü doladım. Bir ilmek düz. Beşinciyi doladım. Bir ilmek düz. Altıncıyı doladım. İki ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Burada 12 ilmeği 6 ilmeğe düşürüyorum. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın arkadaşlar. 2, 4, 6. Şimdi bir doladım. Bakın bu birinci doladım. Bir ilmek düz. İkinciyi doladım. Bir ilmek düz ördüm. Üçüncü doladım. Bir ilmek düz. Dördüncüyü doladım. Bir ilmek düz. Beşinciyi doladım. Bir ilmek düz. Altıncıyı doladım. Bir ilmek düz. Pardon. 1, 2, 3, 4, 5 doladım. Altıncı doladığımda o bir düz ilmeği tekrar söktüm. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Burada yine 12 ilmeği 6 ilmeğe düşürüyorum. Bakın bu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde sıra sonundaki yarım modele kadar örüp geliyorum. Sıra sonundaki yarım modeli beraber çalışalım dedim ama şu ajurlu kısmı da beraber çalışalım. Bir doladım, bir düz ördüm. İkinciyi doladım, bir düz ilmek. Üçüncüyü doladım, bir düz ilmek. Dördüncüyü doladım, bir düz ilmek. Beşinciyi doladım, bir düz ilmek ördüm. Altıncı doladım. Burada 7 ilmeğim var. Bir ilmek kenar ilmeğim, 6 ilmeği modele ait. Bakın 1, 2, 3. 6 ilmekten 3 ilmek aldım ve kenar ilmeğimi ördüm. Örgümün arka yüzünü döndürdüm. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Bu sıra başından sıra sonuna kadar düz ilmeklerle ilerliyorum. Ajurlu ilmeklerimle düz, eksiltmiş olduğum ilmeklerim de düz. Ben ilmekleri gelişine göre alıyorum düz ilmeklerimi. Sizin eliniz nasıl alışıksa o şekilde alırsınız. Düz ilmeklerle sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Şu şekilde bakın örgümün ön yüzünden bir sıra haroşa oluşuyor. Sıra sonuna geldim. Düz ilmeklerimle. Örgümün ön yüzünü döndürdüm. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ay ilmeğim çıktı, düzelteyim. Örgümün ön yüzünden tüm ilmekleri düz örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde örgümü ilerletip geliyorum. Düz ilmeklerle sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden sıra başından sıra sonuna kadar ters ilmeklerle ilerliyorum. Sıra sonuna kadar örüp geleyim. Ters ilmeklerle örgümün arka yüzünü ördüm. Örgümün ön yüzündeyim. Bir modeli tamamladım. Şimdi ikinci modele geçiyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Burada 6 ilmeğimi 3 ilmeğe düşüreceğim. Bakın 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Tekrar 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek ve tekrar 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek. Sıra başında ve sıra sonunda yarım model çalışıyoruz.
Bir doladım, bakın birinciyi doladım, bir ilmek düz ördüm. İkinciyi doladım, bir ilmek düz. Üçüncüyü doladım, bir ilmek düz. Dördüncüyü doladım, bir ilmek düz. Beşinciyi doladım, bir ilmek düz. Altıncıyı doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bir. Tekrar 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. 2 ve tekrar 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek 3. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. 4. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. 5 ve 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. 6. İlk modelde nasıl çalıştıysak ikinci modelde aynı şekilde çalışıyoruz. Bir doladım, bir ilmek düz ördüm. İkinciyi doladım, bir ilmek düz ördüm. Üçüncüyü doladım, bir ilmek düz. Dördüncüyü doladım, bir ilmek düz. Beşinciyi doladım, bir ilmek düz. Altıncıyı doladım, 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek. 2 ilmek içerisinden bir ilmek alarak 1 2 3 4 5 6 ilmek oldu. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Tekrar örgümün arka yüzünden dönüyorum. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi düz örüyorum. 2 model çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar, bunu 5 modele tamam edip geleyim. Modelin mantığını anladık. 5 model çalışıp geliyorum. Daha sonrasında yine beraber çalışıyoruz. 5 modeli tamamladım, geldim. Elbisemin etek ucunda ajurlu karnabahar çalıştım. Şimdi bu sırada sıra başından sıra sonuna kadar 30 ilmek eksilteceğim. Elimde 121 ilmeğim vardı. 91 ilmeğim kalacak. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ördüm. Üçüncü ve dördüncü ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bu bir. 2 ilmek ördüm. Tekrar bakın. Üçüncü ve dördüncü ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. 2. 2 ilmek ördüm. Yine 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. 3. 4. 2 ilmek örüyorum. Tekrar 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. 5. 6. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar tam 30 ilmek eksilteceğim. Şöyle ilmekleri sayar bakarsınız. Eğer 2 ilmek örüp 3 ve 4. ilmekte eksilttiğimiz zaman sıra sonunda fazla ilmek kalıyorsa arada bir de şöyle 1 2 3 ilmek yapıp 4 ve 5.'den eksiltirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek eksilttim. Sıra sonuna kadar bu sıramı örüp geliyorum. Sıra sonuna kadar toplamda 30 ilmek eksilttim. Sıramı tamamladım. Örgümün arka yüzünü döndürdüm. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve sıra başından sıra sonuna kadar ters ilmeklerle devam ediyorum. Ters ilmeklerle sıra sonuna geldim. Şöyle örgümü döndürüyorum. Buraya bir ayraç takıyorum. Şu eksilttiğim ilmek sırası şöyle. Örgümün ön yüzünden baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Düz ilmeklerle devam ediyorum. Sıra sonuna kadar. Tekrar ediyorum. Toplamda 30 ilmek eksilttim. Elimde kalan 91 ilmeği. Düz ilmeklerle örerek örgümün ön yüzünden sıramı tamamladım. Şöyle bakalım bir. Örgümün ön yüzünden düz ilmeklerle, arka yüzünden ters ilmeklerle öreceğim. 10 sıraya tamam edip geleceğim. 10 sıra sonra yine her iki taraftan eksiltme işlemi çalışacağız. 10 sıraya tamamladım, geldim. Hani şurada toplamda 30 ilmek eksiltmiştik ya bu sırada. O sıradan sonra 10 sıraya tamamladım, geldim. Bunu nasıl sayabiliriz? 1 2 3 şöyle 1 2
3, 4, 5. Bu kenarda 5 sıra olduğu zaman toplamda 10 sıradır. Çünkü kenar ilmeğini örmeden alıyoruz ya. Bir ilmek baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım, eksilttim. Buraya şöyle ayracımı taktım. Eksilttiğim sıra belli olsun diye. Sıra sonuna kadar düz ilmeklerle örgümü ilerletiyorum. Yani sıra sonunda 3 ilmek kalana kadar orada tekrar eksiltme işlemi yapacağız. Sıra sonunda 3 ilmek kalana kadar ördüm, geldim. Şöyle bakın, ilmeklerimin yönünü değiştirdim. Şöyle üzerinden geçirdim. İçe dönmesini istiyorum. Burada 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Sıra sonundaki ilmeğimi düz ördüm. Sıra başında da içe doğru eksilttim. Sıra sonunda da içe doğru eksiltme işlemimi yaptım. Her 10 sırada bir bu şekilde eksiltme işlemine devam edeceğiz. Tam 9 sefer eksilteceğim. Burayı saymıyorum. Buradan sonra bakın, şuradan şu eksilttiğim yerden bu bir. Bundan sonra 8 sefer daha eksiltip geleceğim. Yalnız örgümün arka yüzünden örüp geliyorum. O sırayı saymıyorum. Ön yüzünden her 10 sıra olacak. 11. sırada eksiltme işlemini çalışacağız. Ben yeterli bir ölçüye gelene kadar örüp geliyorum. Elbisemde eksiltme işlemini tamamladım. Karnabahar modelinden sonra biliyorsunuz eksiltmemi yapıp burada ilmeğimizi düşürmüştük. Elbisemiz şöyle çan etek modeli olacak. Etekten açık yukarı doğru daralan bir model. Bundan sonra hani bunu saymıyorum. 9 sefer eksilttim. Her 10 sırada bir, bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Buraya da böyle işaretledim. 9 sefer eksilttim. Her 10 sırada bir. Daha sonra da 6 sıramı ördüm, geldim. 6 sırayı nasıl anlıyoruz? Bakın şu yanda 1, şöyle bakın, 1, 2, 3. Bu 3 sıra olduysa yanda 6 sıraya tamamlamışımdır örgünün ön ve arka yüzünden. 73 ilmeğim de kaldı burada arkadaşlar. 73 ilmek kalana kadar eksiltme işlemimi yaptım. Kol altına kadar eksilttim demiştim. Şimdi şişimi alıyorum. Kol altı lastiğimi çalışıyorum. Burada da eksiltmeye devam edeceğim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Kenar örgüm düzgün dursun diye bu ilmeğimi sıkılaştırıyorum. Bu 1. İpimi öne aldım. 2. Bakın, bir düz bir ters olarak lastik çalışıyorum. İpim arkada 3. İpim önde 4. İpim arkada 5. İpim önde 6. 7. 8. 2, 4, 6, 8, 9 ve 10. Bakın. 10 ilmek lastiğimi çalıştım. Burada şöyle 2 ilmeğin, bakın 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek alıyorum, eksilttim. Aradaki düz ilmeklerimi örüyorum. Sıra sonunda 12 ilmek kalana kadar aradaki düz ilmeklerimi öreyim. Burayı biraz hızlı geçiyorum.
Şöyle bakıyorum kaç ilmek kalmış? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 2 ilmek daha ördüm. Burada içe doğru eksiltmemi yapmıştım. Burada da yine içe doğru eksiltmemi yapıyorum ama şöyle ilmeklerimi öndeki ilmeği arkaya, arkadaki ilmeği öne alıyorum. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bakın içe doğru eksiltme işlemimi yaptım. Bir ilmek ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters ve kenar ilmeğim düz. Kol altı lastiğimizi bu şekilde başlamış olduk. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Arka yüzünden eksiltme işlemi yok. İlmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Düz ilmeğimi düz, ters ilmeğimi ters örerek bu 10 ilmeğimi tamam ediyorum. Lastik ilmeğimi. Daha sonra ters ilmeklerle devam ediyorum. Elbisemizin bakın arka yüzü ters ilmekler. Nereye kadar devam ediyorum? Sıra sonuna kadar burada da 10 ilmek lastik ilmeğimi ters ve düz olarak ilmekleri gördüğüm şekilde örüp bu sırayı tamam edeceğim. Örgümün arka yüzünden ördüm geldim ilmekleri gördüğüm şekilde. Şimdi ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Lastik ilmeklerimi gördüğüm şekilde ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz örüyorum. On ilmek ördüm. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bakın bu şekilde. Aradaki düz ilmeklerimi örüyorum. Sıra sonunda yine 12 ilmek kalana kadar 10 ilmek lastik ilmeğim, bir 2 ilmeğimi de 2 ilmeğin içerisinde bir ilmek alıp eksiltme yapacağım. Sıra sonunda 12 ilmek kalana kadar ördüm. Burada yine şu ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum. Bakın şöyle 2 ilmeğin içerisinden bir ilmeğimi alıyorum. Lastik ilmeğimi de ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz olarak örüp tamamlıyorum sıramı. Şöyle elbisemin arka yüzünü döndürüyorum. Elbisemin arka yüzünden baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmekleri gördüğüm şekilde örerek sıra sonuna kadar geliyorum. Lastik ilmeklerim bir düz bir ters, daha sonraki aradaki ilmeklerim hep ters ilmekler. Tekrar sıra sonundaki lastik ilmeklerim ise bir düz bir ters. Elbisemin arka tarafından ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm geldim sevgili hanımlar. Bu şekilde 9 sefer eksiltiyoruz. 2 sefer eksilttim. 9 sefer eksilttiğim zaman toplamda 55 ilmeğim kalıyor. 9 sefer eksiltip geliyorum. 9 sefer eksilttim ve elimde 55 ilmeğim kaldı. Ön yüzden eksilttim, arka yüzden de ördüm geldim. Şimdi bu sıradan itibaren örgünün hem ön yüzünden hem arka yüzünden örerek 18 sıraya tamam edip geliyorum arkadaşlar. Daha sonra lastik çalışmamıza geçeceğiz. Bakın 10 ilmeğimi, lastik ilmeğimi düz ve ters ördüm. Aradaki ilmeklerim düz.
Sıra sonuna kadar ilerleteyim örgümü sizinle beraber. Aradaki düz ilmeklerimi düz öreyim ve sıra sonunda da lastik ilmeklerimi bir ters bir düz olarak öreyim. Evet, lastik ilmeğime geldim, bakın. Gördünüz mü? Şuradaki bir ilmeğim lastiğe ait değil. Bu iki ilmeğin içerisinden bir ilmek alıyordum ya, orası. Bakın, bu sıra başındaki de yine şurası, iki ilmeğin içerisinden bir ilmek aldığım bölüm. Artık eksiltme işlemi yok arkadaşlar. Dediğim gibi bu sırayla beraber 18 sıramı tamam edip geliyorum. Eksiltme işleminden sonra 18 sırayı ördüm geldim. Şimdi yakadaki lastiğe geçiyoruz elbisemizin. Baştaki ilmeği örmeden aldım. Bir ters bir düz olarak 10 ilmek kenar pat lastiğimi örüyorum. Şimdi tamamen sıra sonuna kadar bir ters bir düz ilmeklerle lastik oluşturacağız. Bakın, bu ilmeğim ters, düz, ters, düz. Hani tek tek anlatmaya gerek duymuyorum. Bir ters bir düz olarak örüyorum. Biraz da hızlı geçiyorum artık, ters ve düz ilmeği bildiğimiz için. Lastik ilmeğine kadar geliyorum, bakalım inşallah ilmeğim denk gelir. Evet, ilmeğim denk geldi. Bu ilmeğim düz, bu ilmeğim ters. Sıra sonuna geldim ters ve düz ilmeklerle. Lastikte bir sıra oluşturduk yaka lastiğinde. Elbisemin arka yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpim arkada. Düz ve ters ilmeklerle devam ediyorum. Elbisemin arka yüzünden bakın, ilmekleri gördüğüm şekilde. Lastikte ikinci sıradayım yaka lastiğinde. Bu sırayı da sonuna kadar beraber örelim. Ve sıra sonuna geldim. Yaka lastiğimde 2 sırayı tamamladım geldim. 3 sıra daha örüp geleyim arkadaşlar. İlik yeri açalım. Yaka lastiğini 10 sıra yapalım dedim ya. 5 sıra öreyim, daha sonra örgünün arka yüzünden gelirken ilik yerimizi açalım. Şimdi ben örgünün ön ve arka yüzünden 3 sıra daha örüp geleyim. Lastiği 5 sıraya tamamladım. Elbisemin arka yüzünü döndürüyorum. Elbisemin arka yüzünden ilik yeri açacağım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz. 4 ilmek oldu. Burada bir doluyorum, bakın, artırıyorum. Bu ters ilmeğimi
Şöyle şu düz ilmeğimle beraber olduğu için düz olarak alıyorum. Bu şekilde. Sıra sonunda 6 ilmek kalana kadar devam edelim yine. Lastikle. Kolay bir ilik çalışması bu, biliyorsunuz. En kolay ilik yeri açması bu şekilde. İki, 4, 6 ilmek kalana kadar ördüm. Aynı şekilde denk gelmeli, biliyorsunuz. İlmeğimiz. Bunun için ne yapıyorum? Şöyle ilmeğin yönünü değiştirerek şu şekilde, aynı şekilde denk gelsin diye 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bir doladım. Burası da düz ilmek denk geldi. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi ördüm. Örgümün ön yüzünü döndürdüm. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Lastikte 5 sırayı tamamladık. Ters ve düz ilmeklerle devam ediyorum. Bakın şimdi bu ilmeğim ters. Artırmış olduğum ilmeğim, bu alttaki ilmeğim düz. Ters, düz, ters. Bu sırayı da sıra sonuna kadar beraber örelim. Lastikte 7 sırayı tamamlıyoruz. Bunu da beraber ördüğümüz zaman. İlk açtığım yere geldim. Bakın şu ilmeğim ters. Ajur ilmeğim, bakın alttan takip ediyorum, düz. İlk yerimizde bu şekilde tamamladık. 7 sıraya tamamladım. 3 sıra daha örüp geliyorum. Sonra ilmekleri kapatacağız. Lastiği 10 sıraya tamamladım. Şimdi ilmeklerimizi kapatalım beraber. Baştaki ilmeğimi şöyle örmeden aldım. İpimi öne aldım. Bakın ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz kapatıyorum. Bakın ters. Şimdi düz. Ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz. İlmeklerimi kapatıp geliyorum. İlmekleri kapattım. Şöyle elbisemin ön tarafını bitirdim. Şimdi elbisemizin arka tarafında aynı şekilde öreceğim.
Hiçbir farklılık yok. Elbisemin arka tarafında ördüm, geldim. Ön tarafını nasıl çalıştıysam arka tarafını da birebir aynı çalıştım. Askı çalışmamızı yapacağız şimdi arkadaşlar. Bakın burada 10 sıra lastiğimi de tamamladım. Hemen burada başta örgünün sıra başından askı çalışmamıza başlayalım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Bir ilmek ters. Ters ve düz olarak 10 ilmek kenar pat lastik ilmeğimiz vardı. Sayalım. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Bak arkadaşlar. 10 ilmek yaptım. Sıra başında düz ilmeğim denk. Askının sıra sonunda ters ilmeğim denk geldi. Düz ilmek denk gelmesi için bir ilmek daha aldım. 11 ilmek, hem de askımız biraz daha böyle geniş olsun istiyorum. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar örgümü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz örerek 11 ilmek askı çalışmasını yapıyorum burada. Bak. Tekrar örgümün arka tarafını döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeği örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi gördüğüm şekilde örüyorum. Bu şekilde devam ediyorum askı çalışmama. Askımı bitirip geleyim. Sonra aradaki ilmekleri kapatıyorum. Tekrar 11 ilmek askı çalışmamızın yine ilk sıralarını beraber çalışalım. Askımı ördüm. İlmeklerimi kapattım. Şöyle kenardan her bir sıra, şu kenardaki her bir sıra 2 sıra olarak görünüyor. Şöyle yapalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39. Evet, bir sırada burada 40. Yani toplamda 80 sıra ördüm. Dediğim gibi kenardaki her bir sıra normalde 2 sıra olarak, şu normal sırada o şekilde gidiyor. Şimdi bu aradaki ilmekleri kapatacağım. Yalnız bunun için hemen şöyle şuradan bir ilmek alacağım. Burada böyle bir kesiklik oluşmasın, bağlantı oluşsun diye bu bir ilmeği alıyorum şöyle sabitleyerek. Ve şişime aldım. Bu ilmeğimi şöyle öne aldım. Pardon, şu şekilde alıyorum. Ters olarak ilmeğimi kapattım. Sonra ipimi bir sabitliyorum.
Düz ilmeğimi de düz kapatıyorum. Elbisemin ön tarafında ilmekleri nasıl kapattıysam aynı şekilde kapatıyorum. 11 ilmek kalana kadar ilmeklerimi kapatıp geliyorum. Sıra sonunda 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek kaldı. Bu bir ilmeğimi de eksiltiyorum. Şimdi tam 11 ilmek. Şöyle bakalım. Şimdi bu askıyı da 80 sıra örüyorum. Kapatıp geliyorum. Elbisemin bir tarafını diktim video dışında. Şimdi diğer taraftan da biraz şöyle beraber dikelim. Bakın şu şekilde başladım. Modelin kaymamasına dikkat edelim. Şöyle karşılıklı gelecek. Yarım model ya kenarlarda. Şu şekilde bütün görünecek. Bakın şöyle alıyorum. Bu şekilde karşılıklı dikiyorum. Sırayı kaydırmamaya dikkat ediyorum. Modelin denk gelmesi açısından. Ben bu şekilde elbisemin bu kenarında dikip geleyim. Dikişimi bitirdim. Düğmelerimi de diktim. Geldim. Şöyle bakalım arkadaşlar. Şimdi elbisemin yakaya buraya bir cep öreceğim. Cebim için ben şişime 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ilmek attım. İpimi de sabitledim. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Haroşa bir cep öreceğim. İlk sıra olduğu için ilk ilmeğimi ördüm. Bir sıra haroşamı ördüm. Elbisemin cebinden. Şimdi örgümün ön yüzünü döndürdüm. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Haroşayı ters ilmeklerle örüyorum. Buradan bakın bir ilmek artırdım. İpimi öne aldım.
Sıra sonunda bir ilmek kalana kadar haroşa örüyorum. Bir ilmek kaldı. Burada yine şöyle bir ilmek artırdım. Gizli artırım ile son ilmeğimi ördüm. Tekrar örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Artırdığım ilmekle beraber tüm ilmeklerimi haroşa örüyorum. Sıra sonuna kadar bu sıramızı da beraber örelim. Bakın burada yine artırmış olduğum ilmeğim ters ve sıra sonundaki ilmeğim ters. Örgümün ön yüzünden 2 sıra haroşa oluştu. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve bir ilmek yine artırıyorum ilmek alarak. İpimi öne alıyorum. Haroşa ilmeklerle devam ediyorum. Sıra sonunda bir ilmek kalana kadar. Sıra sonunda bir ilmek kaldı. Yine şöyle bir ilmek alıyorum, artırıyorum ve son ilmeğimi de ördüm. Bu şekilde örgünün ön yüzünden artırıyorum, arka yüzünden örüp geliyorum. 22 ilmek başlamıştım. 28 ilmek olana kadar örelim. ...28 ilmek oldu. 22 ilmekle başladım. Cebin şöyle bakın, şöyle göstereyim. Alt kısmı şöyle oval olsun diye ilmek artırarak her iki taraftan 28 ilmek ördüm. Şimdi ben bu cebi yeterli ölçüye gelene kadar örüp geliyorum. Artık artırma işlemimiz yok. Artırmıyorum. Cebi haroşa örüyorum. Cebi yeterli bir ölçüye gelene kadar ördüm. Bakın arkadaşlar, bu şekilde. Örgümün ön yüzünden 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 diş haroşa oluşturdum. Şimdi ilmeklerimizi kapatalım. İlmeklerimi ön yüzünden haroşa olarak kapatıyorum. Bakın, cebin bu ağzı şöyle biraz dolgun dursun diye haroşa olarak kapatıyorum ilmeklerimi.
ilmekleri kapatıp geliyorum. İlmeklerimi kapattım. Tığ ile şöyle bir biye geçelim. Bakın şöyle kaydırma tekniğiyle cebimin etrafında şöyle bir biye geçiyorum. Cebi toparlıyoruz. Tabi biraz daha alt köşeye bir ovallik veriyor bu cebin kenarına biye geçirmem. Tığ ile cebin etrafını bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi bunu tamamlayıp geliyorum. Cebin kenarında bir yemi tamamladım, geldim. Şimdi cebi dikiyorum. Şöyle işaretledim. Bakın şuradan 5 ilmek buradan ayarladım. 5 ilmek de buradan tam ortaladım şu şekilde. Cebi dikeceğim. Bunun için iğneme ipimi taktım. İpimin de katını açtım. Şöyle 2 kat aldım. Şu şekilde bakın arkadaşlar. İpim böyle katı açılıyor. 2 katını aldım. Burada kaç kat? 3 de burada kalıyor. İpim 5 kat. Hemen şöyle küçük bir alanı göstereyim. Bak yukarı doğru birleşti. Alttan böyle. Şöyle şuradan. İpimi düğümleyeyim. Bir sabitliyorum. Kenarlarda kaç ilmek kalıyor burada cebin bitiminde? 3 ilmek bu taraftan, pardon 2 ilmek de bu taraftan kalıyor. Şöyle biraz daha aşağıdan alıyorum. Tam iğnenin çıktığı yer şöyle. Ben şimdi bunu kamera altında biraz zorlanacağım elbiseyi diktiğim için arkadaşlar. Ama şöyle küçük bir alanını dikip hemen göstereceğim size. Şu şekilde bakın. Şöyle. İpimiz görünmemesine dikkat edeceğiz. Şöyle arkadan tekrar alıyorum. Buradan değil bakın. Şuradan çıkmıyorum iğnemi. Biyenin böyle cebin içe doğru buradan çıkıyorum iğnemi. Cebi dikip geliyorum. Cebi diktim geldim. Şöyle bakalım elbisede. Şimdi dilerseniz elbisemizin genişlik ölçüsünü bir alalım. 33 santim elbisemin genişlik ölçüsü.
Boy ölçüsünde alıyorum arkadaşlar. Şöyle. Umarım kaldıraca sığıyordur. İşte kaldıraca sığmıyor. Şu şekilde alacağım. Şöyle. Askıdan alıyorum önce. Bakın şöyle askıdan tutuyorum. 58 santim askıdan etek ucu. Yakadan alıyorum. 50 santim. Bu ne demektir? Askımız 8 santim. Evet, askımız 8 santim. Elbisemiz 3 yaş için uygun arkadaşlar. 3 yaş için uygun oldu. İp ne kadar gitti? İp 2 ip bitti. 3. ipten de biraz ördüm. 3. ipten nereye ördüm? Şöyle arka kısımdan şuradan başladım şöyle. Lastiği ördüm. Tekrar askıyı ördüm ve cebi ördüm. Yani bu elbise için elinizde 3 adet ip bulunmalı. Buraya kadar beni izlediyseniz bir beğeni butonuna tıklayıp bir de yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Abone olmadıysanız da abonelikler tamamen ücretsiz. Bir dahaki projelerde, bir dahaki videolarda buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.